Merhabalar. Winnie the Pooh karakterleri örmeye devam ediyoruz. Daha önce Winnie örmüştük, sonra Piglet yaptık. Şimdi ise Winnie the Pooh dünyasının hüzünlü, sakin, düşünceli ama bir o kadar da tatlı karakteri Eeyore'u yapacağız. Eğer siz de bu sevimli işi örmek isterseniz örgü bilmenize hiç gerek yok. Çünkü ben videolarımda hiç bilmeyenler için en baştan tüm terimleri tek tek göstererek anlatıyorum. Yani tek ihtiyacınız olan şey örmeyi istemek. Hadi gelin birlikte Eeyore'un yapımına geçelim. Ve eşeğimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle kollarını ve bacaklarını yapalım, hazır olsun. Sonra gövdeden başlayarak devam edelim. Şimdi bacaklarını yapalım önce. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne, tığımı halkanın içine batırdım. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. Tığımı halkanın içine batırıyorum. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Şu an 2 tane sık iğnem oldu. 3 4 5 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Elimle ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane sık iğne. İkinci sırada birer bir artır, birer bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapacağım. Artırma, bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Şimdi bu deliğe birinciyi battım. Bir tane daha batıyorum. 2. 2 tane sık iğne yaptım. Daha sonra bir tane tek örüyorum. Bir sonrakine yine artırma yapıyorum. Yani buraya birinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı deliğe ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yani artırma yapıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Daha sonra bir tane tek örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 9 tane sık iğne. Şunları sayıyoruz. İlmekleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 3. sırada şurası birinci sıramızdı. Burası ikinci sıramız. 3. sıradan 5. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan 9 tane olarak örelim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sıramızın bittiği yere isterseniz böyle minik bir iplik takabiliriz. Sıramın bittiği yere bakın böyle küçük bir iplik taktım. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 5. sıranın sonuna kadar sadece önümüze gelen sık iğneye böyle sık iğne yapıyoruz. Önümüze gelen ilmeği sadece sık iğne yapıyoruz. Dönerek bu şekilde örüyoruz. Bakın şu an geçtim. 4. sırama geçiyorum. 5. sıramızı bu şekilde bitirelim. Ve sıra sonuna geldim. Hizasına gelmem yeterli. Yandaki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bunu keselim. Şimdi birinci bacağımız hazır. Diğer bacağımız da ben bacağın diğerini yaptım. Kolunu da yaptım. Şimdi diğer kolunu birlikte yapalım. Bunun için yine aynı şekilde sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çevirdim. İlmeğimi oluşturuyorum. İçine 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada 2 tane artırma yapacağız. 8 tane olacak. Birleştirme değil, hemen yanındakine birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum.
2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 8 tane sık iğne. Şimdi 3. sıradan 5. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan bu şekilde 8 tane olarak örelim. 5. sıranın sonuna geldim. 6. sırada 2 tane eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 etrafını 8 tane olarak 5. sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi 6. sıraya geçiyorum. Sıramın bittiği yerdeyim. Tam hizasındayım. İsterseniz buraya işaretleyici de takabilirdiniz. Yoksa zaten minik bir parça belli oluyor. Bu daireyi yaptığımızda ilk yukarı çıktığımız yer bizim, bakın burası. Onun hizasına geldim. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Pardon, göstermedim. Şöyle eksiltme, 2 sık iğneyi tek sık iğne yapmak demek. Birini aldım. Bu üstteki başak gibi olanların birini alıyorum. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Bu eksiltme. Sonra bir tane, 2 tane örelim. 2 tane artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 1, 2. Daha sonra ikinci eksiltmemi yapıyorum. Nasıl? Şu ilmek başakların benden taraflarını alıyorum. Gizli eksiltme yapıyoruz. Birini aldım. Sonra hiç bozmadan diğerini alıyorum. Ondan sonra ikisini birlikte çekiyorum. Bu şekilde eksiltmemizi yaptık. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 6 tane kalıyor. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi kollarımız ve bacaklarımız artık hazır. Gövdeden başlayalım. Kafadan. Gövde için sihirli halkamızı yapıyoruz. Yine ipimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Elimle ovalleştiriyorum. Böyle ilmeği dağıtıyorum yuvarlak olarak. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındakine birinci artırmamı yapıyorum. Daha sonra ikinci artırmamı yapıyorum. Yani 2 sık iğne yapıyorum bu ilmeklerin hepsine. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Son yaptığım ilmeğe küçük bir iplik takalım. Sıramızın bittiği yeri işaretlemek için. 3. sırada bir ör bir artır yapacağız. Şu an 12 taneydi, 18 tane olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Daha sonra birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 3. sıranın sonu 18 tane sık iğne. 4. sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 24 tane olacak. Toplam 6 artırma yapacağız. İşaretleyicimi bir üst sıradan geçiriyorum. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum.
2 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 4. sıranın sonu 24 tane sık iğne. 5. sıradan 9. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan şimdi 24 tane olarak örelim. Burada işaretimi yukarı çekiyorum. 9. sıranın sonuna kadar dediğim gibi örelim. Şimdi ben sıra sonuna geldim. 2, 4, 6, 8, 9. 9. sıranın sonundayım. İşaretleyicimi son yaptığım yere takıyorum. Hizasına getirdim. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilti yapacağız. 24 taneydi 6 eksiltme. 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. 11. sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Şimdi işaretleyicimi bir üst sıradan geçiriyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane ördüm. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Ve bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane kalıyor. 11. sıranın sonunda. Şimdi buradayken şimdi kollarını birleştirelim. Bunun için işaretleyicimi bir sıradan geçiriyorum. Burada bir ön bir arka olması hiç önemli değil. Yani bir şurada bir burada olması hiç önemli değil. Sadece bittiğimiz yeri bilelim. 2 tane örüyorum. 1, 2. Şimdi daha sonra kolumun bir tanesini aldım. Bu arada bunun içine çok küçücük elyaf yerleştireceğim. Böyle ince uçlu bir makas, tığın arka tarafı, bunlarla yapabiliriz. Şu bitiş ipini de içine koyuyorum. Bir tanesi hazır. Şimdi diğerini de aynı şekilde. Son bitiş yerinden sonra 2 tane ördüm. Sonra kolumun bir tanesini alıyorum. Bu şekilde katlı zaten. Şöyle. Bir buradan alıyorum. Bir karşı tarafından. Daha sonra bir tane de bebekten batıyorum. Sıradaki sık iğneme. 3 hamlede birleştireceğiz. Bu bir. İkincisinde bir buradan alıyorum. Bir karşı taraftan alıyorum. Bir tane de gövdeden alıyorum. Üçünü birlikte. Bunu yapmayıp sonrasında üzerine dikebilirsiniz ama yaparsanız kolay, bu kısımda en azından dikmekle uğraşmazsınız. Bir buradan alıyorum. Bir tane de gövdeden. 3. 3 hamlede kolumuzu birleştirdik. Daha sonra 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3. Daha sonra diğer kolumuzu alalım. Bunda da aynı şekilde bir buradan, hemen karşı tarafından, bir tane gövdeden. 1, 2,
ve 3. 3 tane ile birleştirdim. Daha sonra bir tane ördüğümde sıra sonuna gelmiş oluyorum. Etrafının sayısı değişmedi zaten. Etrafının sayısı 12 tane sık iğneydi. Şimdi artık gövdemizi tamamladık. Kafa kısmını yapacağız. Şimdi içine gövdeyi güzelce elyaf doldurabiliriz şu anda. Yeterli. Şimdi artık gövdemizi açalım. Kafamızı artık genişleteceğiz. Bunun için şimdi biz en son 12. sıramızı tamamladık. 13. sıraya geçiyoruz. Bu sırada artık kafa için genişleteceğiz. Bir ör bir artır, bir ör bir artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Artırma yaparken bu sırada yapacağım. Bu başak gibi olanların benden taraflarını alacağım. Yani normalde ilmeği alırken bu şekilde alıyorduk. FLO yapacağız. Yani sadece dış taraf kanatlarını alacağım. Bunlarla öreceğim. Sadece bu sıraya mahsus. Kafanın bir anda güzel bir şekilde açılması için. Buradan değil. Bakın sadece şuradan alıyorum. Aynı zamanda bir ön bir artır yapacağız. Birinci artırmamı yapıyorum. Bakın tek kanadını aldım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmayı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmayı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmayı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmayı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiriyorum. 13. sıranın sonu, etrafının sayısı 18 tane sık iğne oluyor. 14. sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Buraya artık normal alacağız. 2 tane örüyorum. 1 2 birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1 2 ikinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafımın sayısı 24 tane sık iğne, 14. sıranın sonu. 15. sırada 3 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiyorum. Şimdi 3 tane örüyorum. 1 2 3. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1
2, 3. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 3 tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 30 tane sık iğne. Şimdi 15. sırayı tamamladık. 16. sıradan 19. sıranın sonuna kadar 30 tane olarak örelim. Yüzümüzü tamamlayalım. 19. sıranın sonuna geldim. İşaretleyicimi buradan geçiriyorum. 20. sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 30 taneydi, 24 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafımın sayısı 24 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Gözlerini takalım. Bunun için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Aralarında 1, 2, 3, 4 tane olacak. Tekrar bakmak istiyorum. Şuradan beri saymamıza 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 ile 17'nin arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Aynen bu şekilde olacak. Zaten ağzında bir tık böyle şuraya doğru dikiyoruz. Bu şekilde dikiyoruz. O yüzden hala yer var. Gözlerimiz de tamam. Bunların arka kapaklarını şöyle gövdeye ortalı şekilde de düşünün. Gözleri yaparken. Şimdi arkalarını kapatalım. İsterseniz mühürleyebilirsiniz. Burada çakmakla yakıp iyice yapıştırabilirsiniz. Ben çocuğa yapmıyorum bunu. O yüzden yapmayacağım ama isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. 2 ör 1 eksilt yapacağız. Bu sırada 21. sırada etrafının sayısı 18 tane kalacak sıra sonunda. Birinci eksiltmemizi yapalım. 2 tane örelim. İkinci eksiltmemizi yapalım. 2
tane örelim. Üçüncü eksiltmemizi yapalım. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. İsterseniz bu aşamada güzelce kafanın içine elyaf doldurabilirsiniz ya da bir sonraki sırada yine benim koyduğum gibi şeyle de doldurabilirsiniz. Şişle, makasla. Şimdi bir ör bir eksilt yapacağız. 18 saniyede 12 tane kalacak bu sıranın sonunda. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. Şimdi aynı şekilde kafanın içinde güzelce elyaf dolduralım. Şimdi hepsinden eksiltme yapacağız. 23. sırada birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Altıncı eksiltmemi şöyle yapıyorum. Birini aldım. İkinciyi ve 3. Üçünü birlikte katlı geldi. Üçünü birlikte çekiyorum ve son bir tane de ikisini birlikte 1 2. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Sonra bunu çekelim. Orta kısmından çıkartıyorum bu şekilde. Elyafla çıkardım yanlışlıkla. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğim. Fazla ipini içine veriyorum. Şimdi ağzını yapalım. Burnu için 6 tane zincir çekelim. Şöyle ilmeğimi oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine ikinci sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 ve son sık iğneyi, zincire 3 tane sık iğne yapıyoruz. Hepsini aynı deliğe batıyoruz. Birinci sık iğnemi yaptım, aynı deliğe batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım, aynı deliğe üçüncü sık iğnemi yapıyorum. 3 tane yaptım. Şimdi bu geri dönmemi sağlıyor. Şimdi giderken zincirin bir kanatlarını almıştım. Dönüşte de diğer taraflarını alacağım. Şimdi 3 tane zincir, 4 tane sık iğne var. Onların diğer tarafını alıyorum. Birinciyi aldım.
Daha sonra ikinciyi aldım. Ona sık iğne yapıyorum. 2. Üçüncüye aynı şekilde sık iğne yaptım. Ve son deliğe geliyoruz. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1. Aynı deliğe tekrar batıyorum. 2. Başladığımız yerin üzerine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Ne yaptık? 6 zincir çektik. 4 tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4. Daha sonra şu baş kısmına 3 tane battık. Sonrasında bunların karşılıklarına yaptık. 3'er tane ve son deliğimizi de 2 tane yaptık. Yani dolayısıyla 3 tane şu başta olmuş oldu. 3 tane şu başta. Ortalarda da 3, 3 oldu. Dolayısıyla şu anda 12 tane. Şimdi birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıramızın sonunda etrafının sayısı 12 tane sık iğne. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Burası bizim sıramızın bittiği yer. Şimdi bu sırada 6 tane artırma yapacağız. 3'ünü şu baştan, 3'ünü bu baştan artırma yapacağız. Bir değiştirme değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ördüm. Daha sonra 3 tane artırma yapacağım. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Bu tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3 tane örüyorum. 3 tane de buraya artırma yapıyoruz bu başa. Birinci artırmamı yapıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Ve son üçüncü artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı şu anda 18 tane sık iğne oldu. 6 artırma yaptık bu sırada. Şimdi 3. sıradan 5. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan, yani 3, 4, 5, 3 sıra boyunca 18 tane olarak etrafını örelim. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimin tam hizasına geldim. Yeterli. Yandaki sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çektim. Koparttım. Bunları çıkartalım. Şimdi gövde ipimi alıyorum. Bir sırada bu renkle yapacağım. Çeviriyorum. İlmeğimi oluşturdum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Hemen şu bir üst önündeki yerden başlayacağım. Zaten bir sıra yapacağız. Normal sık iğneme başladım. Sıra sonuna kadar böyle örüyorum. Başladığım sık iğnenin tam ortası kısmından batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. 2 zincir çektim. Bir tık uzun kopartalım bunu. Dikmek için. Sonra ipliğimizi alalım. Hemen dikmeye başlayalım. Dikiş yerini hep ben alt kısma getiririm. Gözün alt çizgisinden bakın. Şurası 17 idi. Hemen bir alt kısımdan bizim burası son gidiş yerimiz olacak. Burasının burnunun tam şu ortasını buraya olacak şekilde tutturalım.
En alt zaten şey kısmıydı. Burada da kaç tane de şöyle iğne takalım. Bir tane buradan, bir tane burundan, bir tane gövdeden batıyorum. Hiç aradan ilmek atlamadan aa, çok güzel oldu. Böyle ördek ağzı için. Bence bu yöntem süper. Ben bunu kullanırım. Çok hoş oldu. Ama şimdi bunun içine birazdan elyaf dolduracağız. Şu haldeyken bir şeye benzemiyor. O yüzden çok şey yapmayın. Burnuna çizgilerini çizdikten sonra daha çok benzedi karaktere. Hani buradayken ben de acaba falan oldum. Yer atladım sanki. Şuradan bakın bir tane ilmek atladım. Ve hele yüzün ön tarafı şuna batmadan buna batmışım. Burası bir de yüzün ön tarafı olduğu için çok çirkin durur. Yani yüz yaparken biraz özenmemiz gerekiyor. Küçük bir boşluk bıraktım. Şimdi önce bunu elifimi yerleştireyim. Daha sonra o kısmı dikeceğim. Şimdi burunda işlem yapacağımız için bunu çok da boş olmasın.
Buradayken şunu batıralım buraya. Düğüm yaptım, ipi sabitledim. Buradayken şöyle yana geçmek istiyorum. Hazır ipim de var. Hemen bacağını dikelim. Dodo kuşuna benzedi. Dikerken şöyle düşünün. Yani şurayı hafif yaslıyorum. Arka tarafı dik duruyor. Mesela şöyleken. Arka tarafı şöyle yapacağım. Hemen buradan bakın mesela. Şu kolun tam yanına getiriyorum. Şöyle arka taraftan başladım dikmeye. Daha sonra şurayı direkt böyle dikmeyelim. Ya dikebiliriz ama ben şu biraz daha şu şekilde dursun istiyorum. Bunun için şuradan şöyle, yoksa size kalmış aslında çok da şart değil ama şöyle sanki daha iyi duruyor gibi, böyle oturur gibi. Şuradan mesela şu şöyle böyle dikmiyorum. Yan kısımdan batıp bir sonrakinden geçiyorum. Şimdi diğer bacağımızı da dikelim. Şimdi ipliğimi aldım. Herhangi bir yerinden şöyle ağzın yanından çıkıyorum. Bağlamadım, bunu böyle bıraktım. Bu gülümsemesi için. Daha sonra bunu yine orta kısmından geçiriyorum. Dön, dön. Sonra şurada yanına geçirdim. Şöyle minik bir burun deliği. Burası belki şey olabilir. Şöyle bir tık yanına geçsem. Şöyle minik bir aslında bunu üzgün mü yapsaydık şöyle. Neyse, bu da gülümsesin.
Çünkü Eeyore genelde üzgün bir karakter. Şimdi gözün yanından çıktım. Şöyle yukarıdan şuraya geçiyorum. Bunlar bakın böyle gözün hem kenarında bu gözün devamı gibi, bir de kaş için yaptım ben. İsterseniz sadece kaşı da yapabilirsiniz. Kaş için de bir sıra yukarıdan aşağı geçmişiz. Bunu da aynı şekilde yapalım. Buradan şu alnınızın ortasındaki çizgiye geliyorum. Bunu böyle azıcık daha uzatacağım. Şuraya kadar yeterli. Şimdi buradan da şu arkaya doğru şöyle yaptım. İpimin sonuna kadar diktim burayı. Bunları birbirine bağlayalım. İlk başladığım ipi şimdi şuradaki ipliklerini nasıl yaptığımı göstereyim. Yine bu arada bu aldığım ip az benim için. Şöyle birazcık daha dikiş ipliği alacağım. Alnı için biraz daha uzun yaptım. Sonrası için daha kısa. Bunlar için ben şöyle yaptım. Birazcık sardım. Şöyle de bağlayabiliriz. Başlangıç ipini aradım aslında onunla bağlamak için, ama şu şekilde bir tane çevirerek de düğüm yapabiliriz. Zaten dikeceğim birazdan buraya. Daha sonra şuralarını kestim. Böyle birazcık büyük yaptım. Bu şimdi dursun. Şimdi bir de birazcık daha küçüğünü yapacağım. Böyle tek parmağımla yapıyorum.
Şimdi bunun da şu iki tarafını keselim. Şunu kafasını şu üst tarafına dikeceğim. Öncelikle ipimi şöyle geçirelim, düğümümü. Birkaç tane daha yapalım. Bu biraz daha aşağıdan olması gerekiyordu bu arada. Neredeyse kaşının oradan. Tamam. Şu zaten incelmesini istiyordum öne doğru. Şimdi bunu buraya dikelim. Hemen altına da şunu dikelim. Ben bir iple daha dikeyim. Şöyle bir bakmak istiyorum sadece. Karakterinde burası böyle birazcık dağınık. Şöyle. Şimdi kulaklarımızı yaptığımızda daha şekli belli olacak. Şimdi bebeğimizin kulaklarını yapalım. Bunun için sihirli halkamızı yapalım maviyle. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birleştirme değil, hemen yanındaki sık iğneye artırma yapacağım. Bu sırada 6 tane artırma yapacağız. 3'ünü pembeyle, 3'ünü maviyle yapacağız. Birleştirme değil, hemen yanındaki sık iğneye birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından birinci yapıyorum. İkinci sık iğneyi batıyorum ve buradan pembeyi çekeceğiz. Pembe ipimi böyle hazırladım. Pembe ipimi de çevirdim. İlmek oluşturuyorum. Şimdi mavi ile batırdım. Bakın burada mavi ile batırdım. Pembe ile çekiyorum. Şimdi 3 tane de pembeden artırma yapacağız.
Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamın, bak birincisini yapıyorum. İkincisini battığımda mavi ile çekiyorum. Şimdi artık ne oldu? 6 tane pembemiz, 6 tane mavimiz oldu. Mavi olan yerlere mavi öreceğiz. Pembe olan yerlere de pembe öreceğiz. Devam eden sıralarda. Kaçıncı sıranın sonuna kadar? 8. sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Hemen şimdi ama artırma eksiltme yapmayacağız artık. 1, bakın 2, 3, 4, 5, 6. maviye batıyorum. Pembe ile çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. pembe ile batıp sonra maviye geçiyorum. Mavi ile çekiyorum. Aradaki yeri boş, rahat bırakalım. Çok bol da değil, çok sıkı da değil ama biraz bırakalım. Çok sıkı büzüştürür kulağımıza, onu da istemeyiz. Rahat bir şekilde olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'yı pardon yaparken pembe ile çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batıp mavi ile çekiyorum. Şimdi böyle yapalım. Dediğim gibi 8. sıranın sonuna kadar. Şimdi 2, 4, 6, 8. Pembe tarafında 8. Burada 2, 4, 6, 8, 9. Şurası benim sıramın bittiği yerde. Yarısını ördüm. Şimdi pembe tarafa geçeceğim. Burayken pembe ipliğime geçiyorum. Çektim. 3 tane eksiltme yapacağız pembeden. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bunu çektiğimde maviye geçiyoruz. Daha sonra maviye 6 tane olarak örelim. Pembe 3 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi pembeyi de yine aynı şekilde bu defa 1, 2, 3. Üçünü birlikte alıyorum. Tamam. Burada bu arada bir sonrakini yapmaya gerek yok. Burada birleştirmiştim zaten. Bir tane zincir çekelim. Bunu içine verelim. Ben maviyi birazcık uzun kesiyorum. Daha sonra kendi ipliğiyle de kulağını dikiyorum. Şimdi diğer kulağını da yapalım. Şimdi kulaklarını hazır. Kulaklarımızı dikelim. Tepeden başladığımızda 1, 2, 3. Üçüncünün hizasına dikiyorum. Aynı şekilde diğer kulağını da dikelim.
Kulaklarımızı diktik. Son olarak kuyruğu kaldı. Bunun için sihirli halkamı yapıyorum. İçine 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra çekelim. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma. Şöyle yapalım. Şimdi artık etrafını dönerek kuyruk boyutuna kadar yapacağız. Kaç sıra? 12. sıranın sonuna kadar bu şekilde döne döne sık iğne yapacağız. Bir tık zorlaşabilir. Çok küçük bir şey olduğu için ama öyle döne döne 12. sıranın sonuna kadar kuyruk için yapalım. Şimdi 12. sıranın sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çektim. İpim olduğu için burası benim dikmeme yeter. O yüzden kısa kesiyorum. Yoksa bunu uzun keserdim ve onunla birlikte dikerdim. Şimdi bu ipimi şöyle içine vereceğim. Daha sonra şu küçük parça ipim kaldı. Bu benim dikmem için yeterli. İçine laf koymadım bu arada kuyruğunun. Gerek yok. Şöyle bunu da öyle dikmiştim herhalde. Bu şekilde dikelim. Sonra bunu buraya bağlayayım. Fazla ipin içinden geçiriyorum. Şimdi bir parça pembe ip alacağım. Farklı bir pembe kullanmak istedim. Buradaki bu şey için, fiyonk için zincir çekiyorum. Bir, böylesini de aslında yapabiliriz. Ben şöyle yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çeksek yeterli. Son çektiğim zincir değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. İsterseniz örerken şu ipliğin de içine vererek örebiliriz, yok etmek için. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. Geri dönüyorum. Şunu içine verdim. Buraya artık kesebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çektim. Böyle de aslında şu an geri dönüyorum. Bir zincir çektim. Yine 7 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra bir tane zincir çekelim. Burasını birazcık uzun kopartalım. Hem de dikmek için.
Şimdi buradan şu orta kısmına geleceğim. Dikerek. Ve bunu katlayalım. Şöyle. Fiyonk şekli vermek için. Daha sonra burayı saralım. Daha sonra bunu buraya dikelim. Yeterli. Buraya sabitleyeceğim. Şu fazla ipini de içine verelim. Ve tadam hazır. Ve tarifimizin sonuna geldik. Umarım çok sevdiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım bol bol satışlar elde edersiniz. Instagram hesabım Son Oyun Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.